Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda modeli ünlü bir marka ait olan baklava desenli clutch çanta tarifini sizlerle paylaşacağım. Çantayı ben kağıt iple hazırladım. İstediğiniz farklı iplerle hazırlayabilirsiniz. Rafya iple, polyester makrome ipi olur, pamuk makrome ipi, çeşitli iplerle örebileceğiniz çok güzel bir model oldu. Çanta yakından göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde harika bir model. Çantanın ben içine astar yaptım. Astar yapımını ve ağız kısmını fermuar diktim. Bunların tüm detaylarını video içerisinde paylaştım. Bakın bu şekilde. Çantanın ölçüleri ve ne kadar ip kullandığımı bilgisini videonun sonunda belirtiyorum. Bunu da belirtmek istedim. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz kağıt ip kullanacağım ve tığ numaramız ise 3,5 milimetre bir tığ kullanacağız. İlk önce burada işe zincir çekerek başlayacağız. Toplamda ben 59 tane zincir çekeceğim. İpimi burada aldım. İlk kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum. Ve toplamda 59 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 zincirimi çekip geliyorum. 59 tane zincirimi çektim. Şimdi hemen yanındaki zincir boşluğuna yani 58. zincirin içine batıp ilmek çıkarttım. Tığımda 2 tane ilmek var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde birinci sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi bir yanındaki zincir boşluğuna battım. Tekrar ilmek çıkarttım. Tığımda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde ikinci sık iğnemi yapmış oldum. Bir sonraki zincir boşluğuna üçüncü sık iğne. Bu şekilde her bir zincir boşluğuna birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve zincirin sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi son zincir boşluğuna buraya aynı noktaya 3 tane sık iğne yapacağım. Son zincirin içine buraya artırma yapacağız. Bir aynı noktaya 2 ve yine aynı boşluğa 3. sık iğnemi yaptım. Son zincirin içine 3 tane sık iğne yaptım. Buradaki yaptığım birinci sık iğnenin içine işaretleyici taktım ve bir de üçüncü son yaptığım sık iğnenin de içine işaretleyici taktım. 3 tane burada sık iğnemiz var. Şimdi bu tarafa doğru tekrar sık iğne yapmaya başlayacağız. Burada bizim yaptığımız sık iğne yaptığımız yerin dibinde bakın boşluklar var. Buradaki sık iğnenin dibindeki boşlukların içine tekrar buraya sık iğne yapacağım. Örerken de kısa ipimi içeride bırakacağım. Hemen yanındaki, hemen karşıda yaptığımız sık iğnenin dibindeki boşluk. Buraya battım. Tekrar sık iğne. Şimdi bir yanındaki boşluğa battım. Bu şekilde her buradaki sık iğnenin dibindeki boşluklara birer tane tekrar sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde devam edelim. Sık iğnemizi yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son karşıdaki yaptığım sık iğnenin dibindeki boşluğa battım. Şimdi burada ilk yaptığım sık iğne boşluğuna geldim. Bakın son boşluk. Biz bu uçta 3 tane aynı noktaya sık iğne yapmıştık. Biz ilk sıranın başında bir tane sık iğne ile başladığımız için kalan 2 tane sık iğne yapacağız. Son boşluğun içine 1 ve yine aynı noktaya ve 2. Bu şekilde ilk yaptığım sık iğne ile birlikte 3 tane olmuş oldu. Şimdi ben burada
Birinci yaptığım sık iğnenin içine işaretleyici takacağım. Üçüncü buradaki, yani ilk yaptığım sık iğnenin içine burada işaretleyici takmayacağım. Zaten başlangıç noktamız burası. O yüzden sadece birincisine işaretleyici taktım. Şimdi burada ilk yaptığım sık iğnenin içine batıp ilmek çıkarttım ve diğer ilmekten ipimi kaydırdım. İlmek kaydırmayla burada sıramı tamamlamış oldum. Şimdi yeni sıraya geçiyorum. Yeni sıra için bir tane zincir çektim. Şimdi benim burası 3 tane burada sık iğne olduğu için 1, 2 ve 3 battığım nokta. Burası ilmek kaydırma boşluğu. Burayı saymıyoruz. 2 tane burada sık iğne yaptık ve buradaki ilk yaptığımız sık iğne ile birlikte 3 tane. Şimdi burası benim 3 tane sık iğnenin buradaki birincisine çift batacağım. Bir zincir çektim. İlmek kaydırma yaptım. Aynı boşluğun içine birinci sık iğne. Yine aynı tekrar boşluğa battım. İkinci sık iğnemi yaptım. Biz buradaki 3 tane sık iğne her birine çift batacağız ve toplamda 6 tane sık iğne olacak. Sıranın sonunda geldiğimiz zaman da buradaki 2 tane sık iğneye tekrar çift batıp 6'ya tamamlamış olacağız. Şimdi devam ediyorum. Çiftle başladım. Yanındaki boşluğa sık iğne, bir sonraki boşluğa tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Sık iğne yaparak ilerleyelim. Diğer uçtaki ilk işaretleyici noktasına kadar gelelim. Diğer taraftaki işaretleyiciye geldim. Şimdi burada burada 3 tane sık iğnemiz vardı. Köşede her birine çift batıp 6 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere çiftle başlayacağım. 1 ve 2 çift yaptım işaretleyicinin olduğu yere. Birinci yaptığım sık iğneye tekrar işaretleyici taktım. Şimdi ikinci sık iğnenin içine tekrar ikinci çiftimi oluşturacağım. 1 aynı noktaya ve 2. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere üçüncü sık iğnenin içine son üçüncü çiftimi oluşturacağım. 1 ve 2. Şimdi son yaptığım sık iğnenin de içine işaretleyici taktım. Şimdi burada saydığım zaman 2, 4 ve 6 tane sık iğnem olmuş oldu. Şimdi yanındaki boşluktan itibaren birer tane tekrar sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde birer tane sık iğne yapalım ve diğer uçtaki işaretleyiciye kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere çift yapacağız. İlk biz burada 3 tane köşede sık iğnemiz vardı. Birincisine çiftle başladık. Sıra sonunda 2 tane sık iğnemize de çift yapıp 6'ya tamamlamış olacağız. Diğer tarafta yaptığımız gibi olacak. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere birinci çiftle başlıyorum. 1 ve 2. Şimdi bu yaptığım birinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım. Şimdi bir yanındaki ikinci sık iğneye çift batacağım. 1 ve 2. Şimdi bu şekilde 3'e tamamlamış olduk. Hemen bakın dibindeki boşluk bizim ilmek kaydırma boşluğumuz. Sıramızı birleştirdiğimiz ilmek kaydırma boşluğu. Buraya dokunmuyorum. 1, 2, 3 tane çiftim oldu. Yani toplamda 6 tane sık iğneye tamamlamış olduk. Aynı bu tarafta yaptığımızın aynı işlemi uyguladık. Şimdi ilk yaptığım birinci sık iğnenin içine batıp ilmek çıkarttım ve tığımdaki diğer ilmekten kaydırdım. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Yeni sıra için burada kafes sırası oluşturacağız. Onu yapmak için 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Dibindeki boşluğa batmıyoruz. Bir yanındaki birinci sık iğneye atladım ve ikinci sık iğne boşluğuna batacağım. 1 ve 2. Önce tığın üzerine ipimi doladım. 1 ve ikinci sık iğne boşluğuna battım. İlmek çıkarttım. Bakın tığımda 3 tane ilmek var.
Burada yarım trabzan yapacağım. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bu şekilde yarım trabzan yaptım. Arada bir zincir, tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Bir yanındaki sık iğne boşluğunu atladım ve ikinci sık iğne boşluğuna battım. Tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bakın bu şekilde tekrar kafes oluşturdum. Arada bir zincir, tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Bir yanındaki boşluk atladım ve ikinci sık iğnenin içine battım ve tekrar yarım trabzan yaptım. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir zincir, tığın üzerine ipimi doladım. Bir yanındaki boşluk atladım ve ikinci sık iğne boşluğuna battım. İlmek çıkarttım. 3 ilmeğin hepsini çıkartıp yarım trabzan yaptım. Tekrar bir zincir. Bu şekilde arada birer boşluk, sık iğne boşluğu atladıktan sonra yarım trabzan oluşturacağız. Arada bir zincirimiz olacak. Bu şekilde ilerleyelim. Kafeslerimizi yapalım. Devam edelim. Tekrar köşeye kadar gelelim. Köşeye doğru geliyorum. Burada artık işaretleyicilerimi çıkartabilirim. Bunlara ihtiyacım kalmadı. İşaretleyicilerimi hepsini çıkartacağım. Şimdi köşede de hiçbir işlem yapmıyoruz. Aynı şekilde modeli kurmaya devam ediyoruz. Arada bir zincir, bir boşluk, bir yanındaki sık iğneye tekrar yarım trabzan. Bir zincir, bir boşluk, bir yanındaki sık iğneye bir yarım trabzan. Bu şekilde köşeyi de aynı şekilde modelimizi devam ettireceğiz. Bir zincir, bir yanındaki boşluk ve ikinci sık iğneye bir yarım trabzan. Bakın bu şekilde köşede de hiçbir işlem yapmadık. Aynı şekilde modeli devam ettirdik. Tekrar bir zincir, bir boşluk, bir sonraki boşluğa bir yarım trabzan. Bu şekilde ilerleyelim. Yarım trabzanlarımızı yapalım. En baştaki yere kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Kafesim son bir tane kaldı. Şimdi bir tane zincir çektim. Şimdi biz sıranın başında 2 tane zincirle başladığımız yer burası. Buradaki sıranın başındaki 2 zincir çektiğim yerin bakın dibindeki boşluğa batacağım. 2 zincirin dibindeki boşluğa batıp buraya son kafesimi oluşturacağım. Tığın üzerine ipimi doladım ve son kafesi buraya yapmış oldum. Şimdi burada yeni bir sıraya geçeceğiz. Burada toplamda saydığım zaman kafes sırası son yaptığım kafesle birlikte 62 tane kafes oluşmuş oldu. Şimdi 62 tane kafesim var. Yeni sırada burada baklava desenini oluşturacağımız yeri ayarlamamız gerekiyor. Şimdi baklava desenini oluşturacağım yerleri işaretleyicilerle belirleyeceğiz. Çantamızın ön tarafında 3 tane baklava deseni var. Diğer tarafta da yine 3 tane baklava deseni var. Toplamda 6 tane baklava deseni oluşturacağız. İlk önce baklava desenini oluşturmak için bizim buradaki 62 tane kafesi ikiye bölmemiz gerekiyor. O yüzden son yaptığım köşelerdeki kafesleri işaretleyici takacağım. Son yaptığım kafesin içine buraya işaretleyici taktım. Şimdi diğer köşeye de bir tane buraya takacağım. Tam köşe noktasına buraya işaretleyici taktım. Burada saydığım zaman işaretleyicileri saymıyorum. Bu tarafta 30 tane kafes var. Diğer tarafta da yine 30 tane kafes var. Birer tane de işaretleyici taktım. Kafesle birlikte toplamda 62 tane kafes oluyor. Şimdi burada baklava desenini oluştururken burada aradaki kafes sayısı en az 7 olmak zorunda. 7 olduğu zaman
buradaki baklava deseninin arasındaki boşluk bir tane kafes kalmış oluyor. O yüzden 7 tane kafesten daha az olmaz. Daha fazla yapabilirsiniz. 8-9 olabilir. Bu defa baklava deseninin arasındaki kafes sayısı artmış olacak. Ama en az 7 olmak zorunda. Ben aynı şekilde yapacağım. 7 tane kafes yapacağım baklava desenlerinin arasında. Şimdi 7 tane kafes sayacağız. Buradaki köşedeki işaretleyici taktığım yerden itibaren sayacağım. Bir sonraki, bakın hemen yanındaki ilk yaptığım sıranın başındaki ikinci, burası kafes, ikinci kafes olarak sayacağım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın burada 7 tane kafes saydım. Şimdi 8.'ye baklava desenini oluşturacağım. Şimdi işaretleyici aldım. Şimdi 8. kafes benim baklava deseni oluşturacağım yer olacak. Şimdi köşeden itibaren sayıyorum. Bakın köşedeki işaretleyiciden itibaren saydım. 1 ve sıranın başındaki ilk yaptığım kafes ikinci kafes olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kafes atladım. 8. işaretleyici taktım. Buraya baklava deseni oluşturacağım. Tekrar bir sonraki kafesten itibaren tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kafes atladım ve 8. kafesin içine tekrar buraya işaretleyici taktım. Buraya tekrar baklava desenini oluşturacağız. Burası aynı zamanda benim orta noktam oluyor. Tam ortası burası. 8. kafese tekrar işaretleyici taktım. 1 yanına itibaren tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tekrar kafes atladım ve 8. kafesin içine tekrar işaretleyici taktım. Buraya da yine baklava deseni oluşturacağım. Hep burada bizim arada 7 tane kafes var. Hep 8. kafes boşluğuna baklava desenini oluşturacağız. Dediğim gibi en az aradaki kafes sayısı 7 olmak zorunda. Daha fazla da yapabilirsiniz. Baklava deseninin arasındaki açıklığı fazla istiyorsanız buradaki kafes sayısını 8-9 da yapabilirsiniz. Ama en az 7 olmak zorunda. Şimdi yine karşı tarafa da yine aynı işlemi uygulayacağım. Diğer tarafı baklava desenini ayarlayacağımız yer yine köşeden itibaren sayacağım. Bakın köşedeki işaretleyici taktığım boşlukla birlikte burayı da sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8. kafese tekrar buraya işaretleyici taktım. Baklava deseni oluşturacağım yer. Yanına itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve tekrar 8. boşluk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8. tekrar kafes boşluğuna tekrar işaretleyici taktım. Buradaki bizim yaptığımız yerin hepsi karşısına denk gelecek. Bu şekilde 7'şer tane kafes boşluğu arada bıraktım. Şimdi ayarlamasını yaptık. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Bu sırada baklava desenini oluşturacağız. Biz köşelerdeki işaretleyicileri ben çıkarttım. Bunlara gerek yok. Sadece baklava deseni yapacağım. İşaretleyici taktım. Yerler kaldı. Şimdi yeni sıra için biz ilk kafesi tamamladıktan sonra son 62. kafesi oluşturmuştum. Ve şimdi yeni sıra için tekrar kafeslerimi oluşturmaya devam edeceğim. Hiçbir birleştirme yapmadan. Biz bir önceki sıranın bakın 2 zincirle ilk kafesi oluşturmuştum. Şimdi 2 zincirli kafes boşluğuna, ilk kafes boşluğuna tekrar yine kafes oluşturmaya devam edeceğim. Ta ki buradaki ilk işaretleyici noktasına kadar arada yine kafeslerimiz olacak. Şimdi arada bir zincir çekiyorum. Bakın direkt kafesimi oluşturmaya devam ediyorum. Birleştirme yapmadan ilk kafes yaptığımız yere tekrar bir zincir çektim. İlk kafes boşluğuna tekrar yarım trabzan yaptım ve kafesi oluşturdum. Tekrar bir zincir, bir yanındaki boşluğa, kafes boşluğuna
tekrar yarım trabzan yaptım ve kafesimi oluşturdum. Burada çantamın başlangıç nokta belli olması için buradaki 2 zincirlik ilk kafes boşluğunun içine işaretleyici taktım. Burası benim çantamın başlangıç noktası olmuş olacak. Şimdi devam ediyorum. Bir zincir, bir yanındaki kafesin içine tekrar bir yarım trabzan, bir zincir, bir sonraki kafes içine bir yarım trabzan, bir zincir, bir sonraki kafesin içine yarım trabzan, tekrar bir zincir, bir yanındaki kafesin içine bir yarım trabzan ve şimdi işaretleyici noktasına geldim. Buradaki ilk yaptığım kafesi saymak istiyorum. 1 2 4 6 tane kafes yaptım. Şimdi 7. Burada modeli oluşturacağız. Burada işaretleyici çıkartacağım. Arada bir zincir. Burada işaretleyici taktım. Baklava deseni oluşturacağım yere geldim. Bir, tekrar yine aynı noktaya 2 tane yarım trabzan yaptım. Şimdi diğer ikinci işaretleyicinin olduğu yere kadar tekrar arada kafes yapacağım. Bir zincir, bir yanındaki boşluğa tekrar kafes, bir zincir, bir sonraki kafes boşluğuna yarım trabzan. Bu şekilde kafeslerimizi oluşturalım. İşaretleyiciye kadar gelelim. İkinci baklava deseni yapacağım yere geldim. Şimdi işaretleyicimi çıkartıyorum. Arada bir zincir ve işaretleyicinin olduğu kafes boşluğuna bir, aynı noktaya ikinci yarım trabzanı yaptım. Şimdi üçüncüsünü baklava deseni oluşturacağımız yere kadar tekrar arada birer zincirli kafes boşlukları oluşturacağız. Bu şekilde kafeslerimizi yapalım. İşaretleyiciye kadar gelelim. Üçüncü baklava deseni oluşturacağım yere geldim. Üçüncü baklava deseni oluşturacağım yere geldim. Bir zincir ve yine buraya işaretleyicinin olduğu yere 2 tane yarım trabzan yapacağız. 2. Bu tarafın baklava deseni oluşturacağım yeri yaptık. Şimdi diğer tarafa kadar yine arada kafeslerimiz olacak. Bir zincir, bir yanındaki boşluğa bir yarım trabzan, bir zincir, bir yanındaki kafes boşluğuna bir yarım trabzan şekilde birer tane kafes boşluklarına tekrar batıp kafeslerimizi oluşturacağız. Diğer yerdeki işaretleyiciye kadar gelelim. Diğer tarafın ilk baklava deseni oluşturacağım yere geldim. Burada köşede hiçbir işlem yapmadım. Her boşluğa kafeslerimi tekrar oluşturmaya devam ettim birer tane. Ve diğer tarafın ilk işaretleyici noktasına geldim. Şimdi diğer tarafta yaptığımızın aynı işlemi bu tarafta da uygulayacağız. Arada bir zincir, işaretleyici çıkarttım ve buraya 2 tane yarım trabzan. 1 ve 2. Tekrar arada bir zincir çekip kafes boşluklarına tekrar batıp bu şekilde kafeslerimizi oluşturmaya devam edeceğiz. İkinci işaretleyici noktasına geldiğimiz zaman yine aynı burada yaptığımız gibi 2 tane yarım trabzan, ardından bir zincir, tekrar aralara kafeslerimizi oluşturmaya devam edeceğiz. Son 3. işaretleyicinin olduğu yere tekrar 2 tane yarım trabzan. Burayı da yaptıktan sonra tekrar burada sizlerle paylaşacağım. 3. baklava deseni oluşturacağım. Son 2 tane yarım trabzanı oluşturmuş oldum. Bu tarafta 3 tane, bu tarafta da 3 tane deseni oluşturacağımız yeri yaptık. Şimdi devam ediyorum. Burada bizim başlangıç noktamız, işaretleyici taktığım nokta burası. Buraya kadar tekrar kafes oluşturmaya devam edeceğim. Bir zincir çektim. Yanındaki ilk boşluğa
ilk kafes, bir zincir, bir sonraki boşluk. Bu şekilde kafeslerimizi oluşturmaya devam edelim. Birer tane işaretleyiciye kadar gelelim. Başladığım noktaya geldim. Buradaki 2 yarım trabzandan sonra kafeslerimi oluşturmaya devam ettim. Şimdi başlangıç noktama geldim. Şimdi burada da yine aynı şekilde bu taraftaki ilk baklava desenine gelinceye kadar yine aynı şekilde kafeslerimi oluşturmaya devam edeceğim. Bir zincir çektim. Başlangıç noktadaki ilk kafesimi tekrar buraya yaptım. Bir zincir, bir yanındaki boşluk, bir zincir, bir sonraki kafes boşluğuna. Bu şekilde ilk baklava desenine gelinceye kadar kafeslerimizi oluşturalım. İlk yapacağım baklava desenine geldim. Burada ilk yapacağım baklava desenine ben işaretleyici takacağım. Buradaki bizim 2 tane yaptığımız yarım trabzanın alt kısmına işaretleyici taktım. Pembe işaretleyici bizim sıranın başlangıç noktasıydı. Yeşil işaretleyici de trabzanın bakın altına taktım. Burası da bizim baklava deseni, ilk yaptığımız baklava deseni burası olacak. Her zaman desene buradan başlayacağız. Sıramıza geldiğimiz zaman ilk buradan başlamamız gerekiyor. Son burada bir tane kafes kaldı yarım trabzanın sağında. Şimdi buraya tekrar yarım trabzan yapacağım. Kafesin içine bir tane, bunların tepesine birer tane ve solundaki kafesin içine de bir tane yarım trabzan yapacağım. Şimdi bir tane arada zincirimiz olacak. Şimdi yarım trabzanın sağındaki son kafesin içine buraya bir tane yarım trabzan. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi burada bizim bakın 2 tane yarım trabzan var. Bunların tepelerine batacağım. Hemen ilk yarım trabzanın üzerindeki boşluğa batıp buraya bir yarım trabzan ve bir yanındaki boşluğa ikinci yarım trabzan yaptım. Şimdi solundaki kafese geldim. Buraya boşluğa batıp bir tane bu noktaya yarım trabzan. Bu şekilde saydığım zaman sağındaki boşluğa bir tane, tepelerine birer tane ve solundaki boşluğa da bir tane yaptığım için toplamda 4 tane üzerinde yarım trabzanımız olmuş oldu. Devam ediyorum kafeslerimi yapmaya. Bir zincir, bir yanındaki ara boşluğa tekrar bir yarım trabzan. Kafes şekilde ilerleyeceğiz. Bir zincir, bir sonraki ara boşluğa bir yarım trabzan şekilde kafeslerimizi oluşturmaya devam edelim. İkinci baklava desenini oluşturacağım yere geldim. Aynı buradaki yaptığımızın aynısını burada da yapacağız. Şurada sizlere göstermek istiyorum. Daha önceden ben modeli yapmıştım. Bakın burada. Biz şimdi ikinci sıradayız. Burada 4 tane sağında ve solunda yarım trabzanlar yapınca 4 tane yarım trabzanımız olmuş olacak. İlk önce 2 taneydi. Burada ikinci sırada 4 taneye çıkıyor yarım trabzanımız. Şimdi burada devam edelim. 2 yarım trabzanın sağındaki boşluğa geldim. Buraya bir tane zincir, sağındaki boşluğa buraya bir tane yarım trabzan ve hemen birinci yarım trabzanın tepesindeki bakın tam kenarında duruyor. Boşluğa batıp bir yanındaki boşluk ve 2. Şimdi solundaki kafes boşluğuna geldim. Buraya tekrar bir tane yarım trabzan ve bu şekilde 4 tane yarım trabzan olmuş oldu. Tekrar arada bir zincir, bir sonraki ara boşluğa tekrar kafeslerimizi oluşturacağız. Tekrar bir zincir, bir sonraki bir zincirlik ara boşluğa bir yarım trabzan şekilde ilerleyeceğiz. Bu şekilde devam edelim. Üçüncü baklava deseni yapacağımız yere kadar gelelim. Şimdi sağındaki boşluğa arada yine bir zincirimiz var. Sağındaki boşluğa bir tane yarım trabzan. Şimdi artık burada zincir çekmeden buradaki yarım trabzanların tepelerine birer tane batacağım. Tam kenarındaki boşluğa battım, bir
Bir yanındaki boşluk. İkincisine battım. Toplamda 3 tane oldu. Şimdi solundaki kafes boşluğuna geldim. Buraya da bir tane yarım trabzan yaptım ve 4 tane burada yarım trabzan oldu. 2 buradaki baklava desenlerinin arasındaki kafes sayısını da vermek istiyorum sizlere. 2, 4, 6, 7 tane kafes boşluğum var. Buradan devam ediyorum. Arada bir zincir. Artık tekrar kafeslerimizi oluşturmaya devam edeceğiz. Bir zincir, bir yanındaki bir zincirlik ara boşluğa, kafesin arasındaki boşluğa battım. Bir yarım trabzan, bir zincir, bir sonraki bir zincirlik ara boşluğa battım, yarım trabzan. Bu şekilde kafeslerimizi tekrar oluşturmaya devam edeceğiz. Kenar kısmında da yine aynı devam edelim, kafeslerimizi yapmaya devam edelim. Diğer tarafa doğru gelelim. Diğer tarafın da ilk baklava desenini oluşturacağımız yere kadar gelelim. 2 tane yarım trabzanın sağındaki boşluğa arada bir zincir var, sağındaki boşluğa bir yarım trabzan. Şimdi burada tepelerine birer tane yarım trabzan yapacağım. Bakın ilk yarım trabzanın hemen sağındaki kenarındaki boşluğa batıp buraya birinci yarım trabzan ve bir yanındaki boşluk, ikinci yarım trabzan, toplam 3 tane oldu. Şimdi solundaki kafes boşluğuna buraya da bir tane ve toplamda 4 tane yarım trabzan olmuş oldu. Şimdi bu aradaki kenardaki kafes sayısını da vermek istiyorum. Biz bu taraftan diğer tarafın son yaptığımız baklava deseni oluşturduğumuz yerden itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. Diğer tarafın ilk baklava desenine kadar bu aradaki kenarda kafes sayısı 14 tane kafesimiz var. Şimdi artık buradan devam edeceğiz. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi. Şimdi arada tekrar bir tane zincir ve bir yanındaki ara boşluğa tekrar bir yarım trabzan. Bu şekilde tekrar kafeslerimizi oluşturmaya devam edelim. Aynı burada yaptığımız gibi aynı birebir bu tarafta da aynı işlemi uygulayalım. Kafeslerimizi devam ettirelim. Ara boşluklara yarım trabzanları yapıp kafeslerimizi yapalım. İkinci baklava desenine geldiğimiz zaman sağındaki boşluğa bir tane, bunların tepelerine birer tane, solundaki boşluğa bir tane, toplamda 4 tane olacak şekilde bu tarafta yaptığımız aynı işlemi bu tarafta da uygulayalım. Üçüncü baklava desenini de oluşturalım. 4 tane yarım trabzan yaptıktan sonra tekrar ilerleyelim. Aralara birer zincir çekip kafeslerimizi oluşturalım. Ve buradaki bizim kenardaki pembe işaretleyici başlangıç noktasına kadar gelelim. Başlangıç noktasına kadar geldim. Buraya kadar kafesimi devam ettirdim. Şimdi bizim yeşil işaretleyici ilk baklava desenini oluşturduğum nokta. Şimdi buradan devam edeceğiz. Kafeslerimizi yapmaya devam edip şimdi buradaki ilk baklava desenine kadar geleceğiz. Şimdi buradan kafeslerimi tekrar devam ettiriyorum. İlk baklava desenine kadar gelmem gerekiyor. Yaptığım çantada sizlere göstermek istiyorum. Bakın şimdi biz desenin 3. sırasını yapacağız. 3. sırasında burada 4 tane olan yarım trabzan bizim bu sırada 6 tane olacak. Bir zincir ve kafes. Şimdi ilk baklava desenine kadar geldim. Buradaki 4 tane yarım trabzanın ilk sağındaki boşluğa bir zincir çektim. İlk sağındaki kafes boşluğuna geldim ve buraya bir yarım trabzan. Şimdi buradaki aradaki bizim kafes sayısını da bu tarafında vermek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. Diğer tarafta da yine 14 taneydi kenarda. Buradaki iki baklava desen arasındaki kafes sayısı 14 tane. Şimdi burada 4 tane yarım trabzan var. Bunların da tepelerine birer tane batacağım. İlk sağındaki boşluğa bir tane.
Şimdi ilk trabzanın kenarındaki boşluğa batacağız. Bakın tam kenarındaki trabzanın tepesindeki boşluk, buraya birinci yarım trabzan, bir yanındaki boşluk, 2 3 ve 4 tane yarım trabzanın tepelerine birer tane battım ve sağındaki bir tane de buraya batmıştık. Toplamda 5 tane oldu. Şimdi solundaki kafese geldim. Solundaki kafese de bir tane bu noktaya batacağız. Solundaki kafese de bir tane de bu noktaya yarım trabzan ve toplamda 6 tane yarım trabzan olmuş oldu. Şimdi buradan devam ediyorum. İkinci baklava desenine kadar bir zincir çektim. Bir yanındaki ara boşluğa tekrar kafes. Bir zincir, bir yanındaki ara boşluğa bir kafes şekilde bizim ikinci baklava desenine kadar tekrar burada arada kafes oluşturacağız. Sağındaki ikinci baklava deseninin sağındaki boşluğa kadar bu arada kafes yapalım. İkinci baklava desenine geldim. Şimdi bunun sağ tarafındaki ilk boşluğa bir yarım trabzan yapacağım. Arada bir zincir, sağındaki ilk boşluğa buraya bir yarım trabzan. Şimdi iki tane baklava desenin arasındaki kafes sayısını vermek istiyorum. 2, 4 ve 6 tane kafes var. Şimdi bir yarım trabzan. Buradaki 4 tane yarım trabzanın tepelerinde birer tane batacağım. İlk birincisini bakın tam kenarındaki bu noktaya batmayı unutmayalım. Bir, 2, 3 ve 4. Sağındaki bir tane de buraya yapmıştık. Toplam 5 tane. Şimdi solundaki kafes boşluğuna geldim. Buraya da bir tane yarım trabzan yapınca 6 tane toplamda yarım trabzan oldu. Bir zincir çektim. Yanındaki ilk kafes boşluğuna tekrar bir yarım trabzan. Bir zincir. Bir sonraki ara boşluğa tekrar bir yarım trabzan şekilde tekrar kafeslerimizi oluşturmaya devam edelim. Üçüncü baklava deseninin olduğu yerin sağ tarafındaki boşluğa kadar kafeslerimizi oluşturalım. Üçüncü baklava deseninin olduğu yere geldim. Şimdi arada bir zincirimiz var. Sağındaki boşluğa bir yarım trabzan. Şimdi 4 tane kafesin yarım trabzanın tepesindeki boşluklara da birer tane batacağım. 1, 2, 3, 4, sağındaki boşlukla 5 ve şimdi solundaki boşluğa geldim. Solundaki kafesin içine de bir yarım trabzan ve toplamda burada 6 tane yarım trabzan olmuş oldu. Şimdi tekrar diğer tarafın ilk baklava desenine kadar buraya kadar kafeslerimi oluşturmaya başlayacağım. Bir zincir, bir yanındaki ara boşluğa buraya ilk kafes. Bir zincir, bir yanındaki ara boşluğa ikinci kafes. Bu şekilde kafeslerimizi oluşturmaya devam edelim. Diğer tarafın ilk baklava desenine kadar sağ taraftaki boşluğa kadar tekrar kafeslerimizi oluşturalım. Şimdi aynı diğer tarafta yaptığımız gibi bu tarafta da baklava deseninin 3. sırasını yapıyoruz. Burada diğer tarafta yaptığımız aynı işlemi uygulayacağız. Şimdi arada bir zincir çektim. Sağındaki boşluğa bir yarım trabzan ve bunların da tepelerine birer tane yarım trabzan. Solundaki boşluğa geldim. Solundaki kafes boşluğuna da buraya bir tane şekilde toplamda 6 tane yarım trabzan oldu. Şimdi bu kenardaki kafes sayısını da sizlere vermek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. 13 tane burada yarım trabzan var. Şimdi bu şekilde devam ettireceğiz. Tekrar kafeslerimizi oluşturacağız.
Buradaki ikinci baklava deseni de yine aynı. Burada yaptığımız ve diğer tarafta yaptığımız gibi aynı. Bu sayıyı 6'ya çıkaracağız. Üçüncü baklava deseni de yine aynı şekilde yarım trabzan sayısını 6'ya çıkardıktan sonra buraya kadar gelelim. Son baklava deseninde 6 tane burada yarım trabzan yaptıktan sonra devam edeceğim. Yanından itibaren ara boşluklara tekrar kafeslerimizi oluşturacağız. Yani bu tarafta kenarda yaptığımızın aynı işlemi bu tarafta da uygulayacağız. Kafeslerimize devam ettirelim. Kenardaki bizim pembe işaretleyici nokta bizim başlangıç noktamızdı. Buradan tekrar devam edelim. Kafeslerimizi oluşturalım. Birer tane kafeslerimizi boşluklara yaptıktan sonra bizim ilk baklava desenini oluşturduğumuz, bakın yeşil işaretleyici takmıştık. Burada dördüncü sıranın baklava desenin dördüncü sırasını yapacağız. Buraya kadar kafeslerimizi oluşturalım. Buradaki dördüncü sıranın başlangıcını burada yapacağız. Sağındaki ilk boşluğa kadar gelelim. İlk baklava desenini oluşturduğumuz yere kadar kafeslerimizi devam ettirdim. Üçüncü sırayı biz burada tamamladık. Dördüncü sırasına geçiyoruz. Burada bu sırada şöyle göstermek istiyorum. Burada 6 tane olan yarım trabzan sayımız 8 taneye çıkacak. Hemen yanındaki arada bir zincir çektim. 6 tane yarım trabzanın sağındaki ilk boşluğa buraya bir tane yarım trabzan ve yanından itibaren tekrar, bakın burayı unutmayalım. Burada ara boşluğa bir yarım trabzan yaptıktan sonra, bakın ilk yarım trabzanın birincisinin, bakın sağındaki, bakın biraz kenarda kalan sağındaki boşluğa buraya ilk yarım trabzanı yaptım. Bir sonraki ikinci boşluğa buraya yarım trabzan, 2 3 4 5 6, sağındaki boşluğa da bir tane yapmıştım. Burası 7 tane oldu. Şimdi solundaki kafes boşluğuna geldim. Buraya da 8. yarım trabzanı yaptım. Şimdi devam edeceğim. İkinci baklava desenine kadar yine arada bir zincir çekip boşluklara tekrar kafes oluşturacağım. Bir zincir, bir sonraki ara boşluk, bir zincir, bir sonraki ara boşluk şekilde ikinci baklava deseninin sağ taraftaki kafes boşluğuna kadar arada kafes oluşturalım. İkinci baklava desenine geldim. Şimdi sağ taraftaki boşluğa ilk yarım trabzanı yapacağım. Bir zincir çektim arada. Şimdi sağ taraftaki ilk boşluğa bir tane. Şimdi bizim burada 6 tane yarım trabzan var. İlk birincisine, bakın hemen kenarda ilk boşluğa buraya batacağım. 1 2 3 4 5 ve son buradaki 6. boşluğa battım. Sağdaki battığımla 7 oldu. Şimdi solundaki kafes boşluğuna geldim. Buraya da bir tane. İki baklava deseni arasındaki kafes sayısı da 2 4 ve 5. 5 tane var. Şimdi diğer 3. baklava desenine kadar yine arada burada 5 tane kafes olacak. 5 tane kafes yapalım. 3. baklava desenine geldim. Bir zincir çektim. Şimdi 5. kafesi yaparken aynı zamanda sağındaki kafes boşluğuna bir yarım trabzan yaptım ve bu şekilde arada 5 tane kafesimiz olmuş oldu. Şimdi burada 6 tane tekrar yarım trabzan var. Bunların tepelerinde birer tane batacağım. Bakın birincisinin hemen üzerindeki boşluğa battım. 1 2 3 4
5, 6. Şimdi solundaki boşluğa geldim. Buraya bir tane ve toplamda sağ taraftaki ile birlikte 8 tane burada yarım trabzan oldu. Şimdi devam edeceğiz. Bu tarafın 3. baklava desenini oluşturduk. Şimdi bir zincir çekip yine ara boşluklara tekrar kafeslerimizi oluşturacağız. Bu şekilde kafeslerimizi yapalım. Diğer tarafın ilk baklava desenine kadar gelelim. Diğer tarafın ilk baklava desenine kadar geldim. Buraya kadar kafeslerimi oluşturdum. Burada biz 4. sırayı yapıyoruz. Aynı bu tarafta yaptığımız aynı işlemi bu tarafta uygulayacağız. Şimdi bir zincir çektim. Sağındaki boşluğa buraya bir yarım trabzan. Şimdi burada 6 tane yarım trabzan var. Bunların tepelerinde birer tane batacağım. Bakın birincisi hemen kenardaki duran boşluğa batıp buraya birinci yarım trabzan, bir yanındaki boşluk, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sağdaki yarım trabzanla birlikte 7 tane oldu. Şimdi solundaki boşluğa geldim. Buraya da araya bir tane yarım trabzan ve 8 tane yarım trabzan oldu. Şimdi kenardaki sizlere kafes sayısı da vermek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 12 tane burada kafesimiz var. Şimdi devam ettireceğiz. Burada 8'e tamamladık. Kafesimizi oluşturacağız. İkinci baklava deseninin ilk sağındaki boşluktan itibaren tekrar birer tane burada yarım trabzan ve 8'e çıkaracağız. Buradaki gibi yine 3. baklava desenine kadar yine arada kafesimiz olacak. Burayı da 8'e yarım trabzanı 8 olacak. Ondan sonra burayı da yaptıktan sonra devam ettirelim kafeslerimizi oluşturmaya. Bu şekilde bizim başlangıç noktamız pembe işaretleyici. Buradaki yere kadar kafeslerimizi oluşturalım. Desenin 4. sırasını bu şekilde tamamlamış oldum. Bakın şöyle göstermek istiyorum. İki tarafta da aynı işlemi uyguladık. Desenin 4. sırasını bitirdik. Bizim başlangıç noktamız burasıydı. Pembe işaretleyicinin olduğu yer 4. sıra tamamlandı. Şimdi 5. sıraya geçeceğiz. 5. sırada bizim ilk baklava deseni oluşturacağımız yer burası. Şimdi burada yaptığım çantadan göstermek istiyorum. Desenin 5. sırası 2, 4 ve 5. Bakın buradaki sırayı yapacağız. Şimdi 5. sırada tekrar burada bizim 2 tane daha sağında ve solunda desen oluşturacağız. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. Buradaki sağ taraftaki boşluğa kadar devam ettireceğim kafeslerimi yapmaya. İlk baklava desenine kadar geldim. Buradan başlangıç noktasına kadar biz kafes yapmıştık. Devam ettirdim, burada kafeslerimi yaptım. Şimdi ilk baklava desenine geldim. Şimdi biz sağ taraftaki boşluğa yeni bir baklava deseni oluşturmak için 2 tane buraya aynı burada yaptığımız gibi 2 tane yarım trabzan yapacağım. Bir zincir çektim. Şimdi buradaki 8 tane yarım trabzanın sağındaki boşluğa buraya 2 tane yarım trabzan, 1 ve 2. Bakın şurada göstermek istiyorum. 2 tane yarım trabzan. Şimdi bizim buradaki 8 tane yarım trabzanı da sağdan ve solundan birer tane yarım trabzan eksilteceğiz ve 6 tane burada yarım trabzan olacak. Tekrar sol taraftaki boşluğa da yine yeni bir baklava deseni oluşturmak için buraya da aynı buradaki gibi 2 tane yarım trabzan yapacağız. Şimdi devam ettirelim. Burada bir zincir çektim ve burada 8 tane olan yarım trabzanı 6'ya düşüreceğiz. Bir zincir. Şimdi kenardaki bir tane yarım trabzanı tepesine atladım. Bir yanındaki ikinci boşluktan itibaren tekrar yarım trabzan yapacağım. Bir yanındaki boşluk, 2, 3, 4, 5
ve son ve 6. 2 tanesi sağdan ve soldan batmadık, eksiltme yapmış olduk. Bir zincir çektim. Şimdi bakın solundaki ilk kafes boşluğuna buraya 2 tane tekrar yarım trabzan yapacağım. 1 ve 2. Bakın ilk deseni ilk bu şekilde yaptık. Diğerlerini de aynı şekilde oluşturacağız. Devam edelim. Bir zincir çektim. Tekrar yanından itibaren tekrar kafes 1 zincir, bir yanındaki boşluk, bir zincir, bir yanındaki boşluk. Şimdi ikinci baklava desenine geldim. Şimdi buradaki 8 tane yarım trabzanın ilk sağındaki boşluğa buraya aynı burada yaptığımız gibi 2 tane yarım trabzan yapacağım. Bir zincir, ilk buradaki sağ taraftaki boşluğa 1 ve 2 tane yarım trabzan yaptım. Şimdi buradaki 8 tane yarım trabzanı da 6'ya düşüreceğiz. Bir zincir çektim. Hemen dibindeki birinci trabzanı boşluğunu atlayacağız ve yanındaki ikinci boşluktan itibaren tekrar 6 tane yarım trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bir tane zincir çekip şimdi solundaki kafes boşluğuna tekrar buraya 2 tane yarım trabzan bu şekilde oluşturdum. Tekrar ikinci baklava desenini yaptık. Yanındaki boşluktan itibaren tekrar kafeslerimizi oluşturalım. Devam edelim. Buradaki baklava deseni oluşturmak için sağ taraftaki boşluğa kadar kafesimizi yapalım. Üçüncü baklava deseni oluşturmak için sağ taraftaki boşluğa geldim. Arada bir zincir ve boşluğa buradaki 2 tane yarım trabzan oluşturacağım. 1 ve 2. Şimdi 8 tane olan yarım trabzan 6'ya düşecek. Bir zincir, bir boşluk, ikinci boşluktan itibaren tekrar 6 tane yarım trabzan olacak. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi soluna da aynı işlemi yapacağım buradaki gibi ve bir tane zincir çektim ve solundaki boşluğa buraya da 2 tane yarım trabzan yapacağım ve 2. Bakın bu şekilde üçüncü desenimizi de yapmış olduk. Şimdi buradan devam edelim. Birer tane arada zincir çekip tekrar kafeslerimizi oluşturalım. Diğer tarafın ilk baklava desenine kadar gelelim. Diğer tarafa kadar buradan kafeslerimi yaptım. Aynı bu tarafta yaptığımız aynı işlemi diğer tarafta da aynısını uygulayacağız. Bu şekilde desenimizi oluşturalım. Diğer tarafta yaptığımızın aynısını yapalım. Ve tekrar buradaki üçüncü deseni de yaptıktan sonra kafeslerimizi devam ettireceğiz. Ve buradaki bizim başlangıç noktamızdaki ilk baklava deseninin olduğu yere kadar gelelim. Son desenimi de oluşturdum. Ardından aralarda birer zincir çekip tekrar kafeslerimi oluşturmaya devam ettim. Ve ilk bizim desene başladığımız yere kadar geldim. Buraya kadar kafes yaptık. Şimdi ilk deseni oluşturduğumuz yere geldik. Burada biz desenin 5. sırasını tamamladık. Şimdi 6. sıraya geçiyoruz. Burada iki taraftan tekrar desen oluşturacağız. Buradaki ilk yaptığımız deseni azaltıp iki taraftan arttırma yapacağız. Yani buradaki desen oluşturmak için buradaki yaptığımız kısmın aynısını iki tarafta uygulayacağız. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. Bu noktaya kadar kafes yaptım. Şimdi ilk desenin başlangıcına geldik. 6. sıranın başındayız. Şimdi bir zincir çekip bizim burada
ortada 6 tane yarım trabzan var. Sağında ve solunda da ikişer tane yarım trabzan var. Şimdi burada tekrar desen oluşturmak için bizim 4 tane yarım trabzana çıkartmam gerekiyor. Burasını bir zincir çektim. 2 yarım trabzanın sağındaki boşluğa bir tane yarım trabzan. Şimdi tepelerine birer tane batacağım. İlk yarım trabzanı bakın tam kenardaki boşluğa battım. 1 2 sağdaki boşluk yaptığımız yarım trabzanla 3 oldu ve solundaki kafes boşluğuna da buraya da 4. yarım trabzanı yapmış oldum. Şimdi bu ilk desenin buradaki gibi kısmını yaptık. Burada hep arttırma yapacağız deseni oluşturmak için. İlk yaptığımız deseni de azaltacağız. Şimdi bu sırada biz bir önceki sırada 6 taneydi. Bu sırada 4'e düşecek. Arada bir zincir, bir tanesini bakın ilk kenardaki boşluğu atladım. İkinci boşluktan itibaren 1 2 3 ve 4. Bu sırada 4'e düşürdüm. Azalttık. Sağdaki ve soldaki trabzanın tepesine batmadık. 4 tane oldu. Şimdi solundaki yarım trabzana doğru geliyorum. Bir zincir çektim. Hemen solundaki kafesin içine buraya bir tane yarım trabzan. Şimdi 2 tane önünde yarım trabzan var. Bunların da tepelerine birer tane batacağım. 1 ve 2. Sağdaki yaptığım yarım trabzanla 3 ve solundaki kafesin içine de bir tane de buraya. Bu şekilde 4 tane oldu. Şimdi desen oluşturmaya başladık. İlk desenimizi yaptık. Şimdi bir zincir çekip ikinci baklava deseninin bakın buradaki yarım trabzanın sağındaki boşluğa kadar buraya kafes yapacağım. Bakın 2 tane kafes yaptım. Şimdi üçüncüsünü yaparken bir zincir çektim. Hemen sağındaki kafesin içine bir tane yarım trabzan, yani arada 3 tane kafesi olmuş oldu. Ve trabzanların tepelerinde birer tane batacağım. Solundaki kafesin içine bir tane ve 4 tane burada yarım trabzan oldu. Bir zincir çektim. Şimdi buradaki 8 tane yarım trabzanı 6'ya düşüreceğiz. Bir tanesini atladım ve ikinci boşluktan itibaren 4 tane yarım trabzan. 1 2 3 ve 4. Bir zincir. Hemen solundaki boşluğun içine buraya bir yarım trabzan. Bakın 2 tane önünde yarım trabzan var. Bunların da tepelerine birer tane. Solundaki kafesin içine bir tane. Yani bu bir önceki sırada yaptığımız 2 tane yarım trabzanı 4'e çıkarmış olduk. Yani buradaki bizim deseni ikinci sırasındaki yaptığımızın aynısını yaptık. Şimdi bu şekilde ikinci baklava desenini de oluşturduk. Şimdi devam ediyorum. Bir zincir, bir önündeki boşluğa birinci kafes, bir yanındaki boşluk, ikinci kafes. Şimdi üçüncü kafesi oluştururken bakın önünde bizim 2 tane yarım trabzan var. Yine bunu 4'e çıkartacağız. Sağındaki boşluğa bir yarım trabzan, tepelerine birer tane, solundaki boşluğa bir tane. Bu şekilde 2 tane yarım trabzan 4 tane olmuş oldu. Şimdi ilk yaptığım deseni de tekrar 6'ya düşüreceğiz. Bir zincir çektim. Bir boşluk, ikinci boşluktan itibaren tekrar 4 tane yarım trabzan. 3 ve 4. Bir zincir. Solundaki boşluğa
Tekrar bir tane yarım trabzan. Bizim burada 2 tane yarım trabzan var. Bunları 4'e çıkartacağımız için birer tane tepesine, solundaki boşluğa, kafes boşluğuna bir tane. Bakın bu şekilde tekrar 4 tane yarım trabzan oldu. Şimdi biz 6. sırasındayız desenin. Tekrar buradaki 3. deseni de oluşturdum. Devam ediyorum. Bir zincir çektim. İlk kafes boşluğuna araya battım. Yarım trabzan yaptım. Bu şekilde tekrar aradaki boşluklara kafeslerimizi oluşturalım. Devam edelim, kafeslerimizi yapalım. Diğer tarafa çevirdiğimiz zaman yine aynı şekilde diğer tarafta yaptığımız aynı işlemi bu tarafta da uygulayacağız. Bu şekilde diğer tarafta yaptığımız aynı işlemi bu tarafta da uygulayalım. Ve 6. deseni de yaptıktan sonra tekrar kafeslerimizi oluşturmaya devam edelim. Ve ilk yaptığımız baklava desenine kadar gelelim. İlk desenin olduğu yere kadar geldim. Biz burada 6. son deseni de oluşturduktan sonra kafeslerimi devam ettirdim. Ve şimdi ilk desenin olduğu yere geldim. Şimdi 6. sıramı tamamladım. 7. sıraya geçiyorum. 2, 4, 6. sıra bitti. 7. sıraya başlayacağız. Şimdi biz sağındaki ve solundaki deseni oluşturmak için burada arttırmaya devam edeceğim. İlk yaptığım deseni de azaltacağız. Şimdi biz buradaki yerin 3. sırasını yapacağız. Yani 4 olan yarım trabzan bu sırada 6'ya çıkacak. Ve buradaki ilk yaptığım desenin de 4 olan yarım trabzansa 2'ye düşecek. Şimdi burada başlangıcımızı yapalım. 4 tane olan yarım trabzanı 6'ya çıkartacağım. Bir zincir çektim. Sağındaki kafesin içine bir tane yarım trabzan. Şimdi 4 tane olan yarım trabzanın da tepelerine birer tane batacağım. Bakın tam kenarındaki boşluğa battım. 2 3 4 sağında da bir tane batmıştım. 5 ve solundaki kafes boşluğuna geldim. Buraya da 6. Yarım trabzanı yaptım. Şimdi arada bizim burada ilk yaptığım desene geldim. 4 tane yarım trabzan var. Bir zincir çektim. Bir tane boşluk atladım ve ikinci boşluktan itibaren 1 ve bir yanındaki boşluk ve 2. 4 tane olan yarım trabzanı 2'ye düşürdüm. Şimdi bir zincir çekip bakın diğer solundaki deseni oluşturmak için buradaki kafes boşluğuna, sağındaki kafes boşluğuna battım. Bir tane yarım trabzan. Tepelerine de 4 tane trabzanda birer tane batacağım. 1 2 3 4 bir tane de sağındaki kafese batmıştık. 5 ve solundaki kafes boşluğuna da bir tane de buraya ve 6 tane tekrar yarım trabzan olmuş oldu. Sağında 6 tane yarım trabzan, ortada 2 tane ve solundaki deseni oluşturacağımız yerde de yine 6 tane yarım trabzan olmuş oldu. Şimdi ikinci baklava desenini oluşturacağız. Bir zincir çektim. Hemen yanındaki ilk kafes boşluğuna batıp ilk kafesimi yaptım. Şimdi bizim ikinci deseni oluşturacağımız yerin sağındaki kafes boşluğuna geldim. Bir zincir çektim. 4 tane yarım trabzanın sağındaki kafesin içine buraya batıp bir yarım trabzan. Bakın 2 tane desenin arasında 2 tane kafes oldu. Bir yarım trabzan. Şimdi 4 tane burada yarım trabzan var. Bunların da tepelerine birer tane. 1 2 3 4 sağındaki boşluğa da bir tane yapmıştım. 5 ve solundaki kafesin içine de 6. yarım trabzanı yaptım. İlk yaptığım deseni de 2'ye düşüreceğim burada. Bir zincir,
Bir boşluk atladım ve ikinci boşluğa bir yanındaki boşluk ve 2. Şimdi solundaki deseni oluşturmak için bir zincir çektim. Bakın hemen ilk kafes boşluğu bizim 4 tane yarım trabzanın sağındaki kafes boşluğu oluyor. Buraya bir tane yarım trabzan, 4 tane de yarım trabzan yerine geldim. Bunların da tepelerine birer tane. Sağındaki kafeste yaptığım yarım trabzanla 5 tane oldu ve şimdi solundaki kafes boşluğuna da 6. yarım trabzanı yapmış oldum. Bu sırada da hep desenimiz bu şekilde olacak. Buradan devam edeceğiz tekrar. Bak, iki desen arasında boşluğumuz 2 tane kafesi olacak. 2 kafes yaptıktan sonra buradaki 4 tane yarım trabzanı sağındaki ve solundaki boşluğa birer tane ve 4 tane yarım trabzanın tepelerinde birer tane battıktan sonra 6'ya çıkartacağız. Buradaki 4 tane olan yarım trabzanı da 2'ye düşüreceğiz. Burayı da aynı şekilde 6 tane yarım trabzan olacak. Yani buradaki 2 tane yaptığımız yerin aynısını devam ettireceğiz bu sırada. 3. deseni de yaptıktan sonra buradaki yandaki kısmını tekrar kafeslerin üzerine tekrar kafes gelecek. Diğer taraftaki yeri çevirdiğimiz zaman yine aynı şekilde desenimizi oluşturacağız. 4 tane yarım trabzan 6'ya çıkacak. 4 ortadaki ilk yaptığım desen de 2'ye düşecek. Yine soldaki deseni oluşturmak için yine 6 tane yarım trabzan olacak. Bu şekilde devam ettireceğiz modelimizi yapmaya. Diğer tarafta yaptığımızın aynı işlemi bu tarafta da uygulayalım. Desen tamamladıktan sonra 6. son deseni yaptıktan sonra kafesin üzerine tekrar kafes gelip ve ilk yaptığımız baklava deseninin olduğu yere kadar gelelim. Sıramı tamamladım. Şimdi ilk yapacağımız baklava deseninin olduğu yere kadar geldim. Şimdi 7. sırayı tamamladık. 8. sıraya geçeceğiz. 8. sırayı çantadan göstermek istiyorum. 2, 4, 6, 7 ve 8. 8. sıra bakın bu şekilde biz ilk deseni tamamlamış olduk. Sadece 2 deseni bu sırada arttırmasını yapacağız. Bu şekilde ilerleyecek. Buradaki 6 tane olan yarım trabzan bu sırada 8'e çıkacak. Bir sonraki sırada tekrar yine ortadan bir baklava deseni oluşturacağız. Şimdi bu sırada sadece 2 deseni arttırmasını yapacağız. Şimdi onun için biz 8. sıraya başladık. Buradaki 6 tane yarım trabzan 8'e çıkacak. Arada bir zincir çektim. Şimdi sağındaki ilk kafes boşluğuna buraya bir tane yarım trabzan. Buradaki 6 tane yarım trabzan vardı. Bunların da tepelerine birer tane batacağım. 1 2 3 4 5 6 sağdaki ilk boşluğa da bir tane yaptım. 7 tane oldu. Şimdi solundaki boşluğa geldim. Solundaki kafes boşluğuna da buraya bir tane ve toplamda 8 tane yarım trabzan olmuş oldu. Şimdi bir tane zincir çekip bizim ilk yaptığımız desenimiz tamamlamış olduk. Bir zincir çektim. Şimdi hemen ilk kafes boşluğuna, yani buradaki 6 tane yarım trabzanın sağındaki boşluğa buraya bir tane yarım trabzan. Yine burayı da 8'e tamamlayacağız. Yanındaki ilk yarım trabzanın tepesine sağdaki ile birlikte 2 tane oldu. 3 4 5 6 7. Şimdi solundaki boşluğa geldim. Buraya da bir tane ve 8. 8 tane yarım trabzana tamamlamış olduk. İlk deseni bitirdik. Sadece
sağdaki ve soldaki desenin arttırmasını yaptık. Şimdi bir sonraki baklava desenine geçeceğim. Birinci baklava desenini oluşturduk. Bir zincir çektim. Hemen bakın, bir zincir çektikten sonra hemen önündeki ilk sağdaki boşluğa geldim. Sağdaki kafes boşluğuna batıp buraya bir yarım trabzan. Bakın iki desen arasında bir tane kafes boşluğumuz oldu. Şimdi 6 tane yarım trabzana geldim. Bunların da tepelerine birer tane. 1 2 3 4 5 6 sağdaki yaptığımla 7 oldu ve şimdi soldaki boşluğa buraya da 8. 6 tane yarım trabzan 8 olmuş oldu. Şimdi bir tane zincir, hemen bir sonraki kafes boşluğu bizim yine 6 tane yarım trabzanın sağındaki boşluk oluyor. Buraya bir tane yarım trabzan ve 6 tane yarım trabzanın da tepelerine birer tane batacağım. Toplam 3 4 5 6 7 ve solundaki kafes boşluğuna da bir tane buraya yaptım ve 8. Bu şekilde 8 tane olmuş oldu. 2 tane deseni yaptık. İkinci baklava desenini oluşturmuş olduk. Tekrar bir tane zincir. Hemen bakın buradaki bizim yanındaki kafes boşluğuna bir tane yarım trabzan ve 6 tane burada yarım trabzan tepelerine birer tane ve solundaki boşluğa da bir tane şekilde 8'e tamamlayacağız. Ve üçüncü deseni de buradaki bizim yaptığımız gibi aynı şekilde ilerleyeceğiz. Daha sonra üçüncü deseni tamamladıktan sonra tekrar kenarda kafeslerin üzerine tekrar kafes oluşturacağız. Ve diğer tarafa doğru çevirdiğimiz zaman buradaki diğer tarafta yaptığımız aynı deseni işlemi bu tarafta da uygulayacağız. Devam ettireceğiz. Bu şekilde 6. son desenimizi de tamamladıktan sonra yine kafeslerin üzerine tekrar kafes oluşturup ve ilk baklava desenini oluşturduğumuz kısma kadar gelelim. Sıramı tamamladım. İlk yaptığım desen noktasına geldim. Desen belli olması için içine kumaş koydum. Şimdi burada devam edeceğiz. 8. sırayı bir tamamladık. Şimdi 9. sıraya geçeceğiz. 9. sırayı da yaptığım çantada göstermek istiyorum. En son biz 8. sıra burayı yapmıştık. Şimdi 9. sırada bakın burası sağdaki ve soldaki yaptığımız deseni bu sırada azaltmaya başlayacağız. Bakın buradan itibaren azaltmaya başlayacağız. Ve bitirdiğimiz desenin de tam orta noktasından tekrar yeni bir desen oluşturmaya başlayacağız. Biz ilk deseni bitirmiştik. Ve bu sırada bitirdiğimiz desenin tam yine aynı karşısında yeni bir desen oluşturacağız. Bu şekilde desenimizi yapacağız. Şimdi bu sırada bitirdim. Buradaki 8'e çıkarmıştık. En son yarım trabzanı sağdaki ve soldaki yerde. Şimdi artık 8 yarım trabzandan sonra artık azaltmaya başlayacağım deseni. O yüzden buradan devam edeceğim. Bir zincir çektim. Bakın son 8 tane yarım trabzanın sağındaki boşluğa son kafesimi yaptım. Bir zincir ve şimdi burada azaltmaya başlayacağım. Bu sırada 6'ya düşecek 8 yarım trabzanlar. Kenardaki bir tane yarım trabzana batmayacağım ve ikinci yarım trabzandan itibaren tekrar birer tane yarım trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. Sondaki bir taneye batmıyoruz ve 6 tane oldu.
Şimdi biz ortada bir tane boşluğumuz vardı. Kafes boşluğu. Şimdi buradan tekrar yeni bir desen oluşturmaya başlayacağız. Bir zincir çektim. Ortadaki boşluğa batıp yeni bir desen oluşturmak için biz hep 2 tane yarım trabzanla başlıyoruz. 1 ve 2. 2 tane yarım trabzan yaptım. Şimdi burada yine 8 tane yarım trabzan var. Bunları yine 6'ya düşüreceğim. Bir zincir çektim. Hemen kenarındaki bir taneyi atladım ve ikinci boşluktan itibaren tekrar 6 tane yarım trabzan. 2 3 4 5 ve 6. Bakın bu şekilde sıranın ilk desenini oluşturmuş oldum. Bu sıramız hep bu şekilde devam edecek. Burada bir tane zincir çektim ve diğer ikinci baklava desenini oluşturmak için sağındaki kafes boşluğuna buraya bir tane ve burada bizim 8 tane yarım trabzanımız var. Bunu bu sırada 6'ya düşüreceğimiz için bir zincir çektim. Baştaki bir tane yarım trabzanı atladım ve ikinci boşluktan itibaren tekrar birer tane yarım trabzan yapacağım. 2 3 4 5 ve 6 oluşturduğumuz buradaki sağdaki ve soldaki deseni bu sıradan itibaren azaltmaya başladık. 6'ya düşürdük 8 olan yarım trabzanı. Şimdi bizim ortada tekrar yeni bir desen oluşturacağız. Bir zincir çektim. Tam ilk deseni oluşturduğumuz yerin karşısındaki boşluğa 1 ve 2 tane yarım trabzan. Bir zincir çektim ve şimdi solundaki oluşturduğumuz 8 tane burada yarım trabzanı tekrar buradaki gibi 6'ya düşüreceğiz. Bir tanesini atladım ve ikinci boşluktan itibaren tekrar 6 tane yarım trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Baştaki bir tanesi ve sondaki bir tane boşluğa batmamış olduk. 6'ya düşürdük. Bu şekilde ikinci deseni de yaptık. Hep bu sırada burada yaptığımızın birebir aynısını devam ettireceğiz. Şimdi ikinci deseni tamamladım. Daha sonra üçüncü deseni oluşturacağız. Kenardaki kafes kısmına geldikten sonra yine kafeslerin arasına tekrar kafes oluşturacağız. Diğer tarafı çevireceğiz. Dördüncü desenimiz yani diğer tarafın ilk deseni tekrar diğer tarafta yaptığımızın aynı işlemi bu tarafta da uygulamaya devam edeceğiz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. 6. son desenimizi yaptıktan sonra tekrar kenarda kafeslerin üzerine tekrar kafes oluşturup ve bizim ilk yaptığımız desen noktasına kadar gelelim. 9. sırayı tamamladım. Şimdi ilk desene geldim. 10. sıraya başlayacağız. Çantadan göstermek istiyorum. En son biz 9. sırayı burayı yaptık. Şimdi 10. sıra buradaki yeri yapacağız. Sağdaki ve soldaki deseni azaltmaya devam edeceğiz ve ortadan oluşturduğumuz yeni bir desen oluşturacağımız için burayı arttırmaya başlayacağız. Şimdi bizim bu sırada 6'ya düşmüştü yarım trabzan ve bu sırada 10. sırada 4'e düşecek. Bir zincir çektim. Hemen 6 tane yarım trabzanın sağındaki boşluğa buraya son kafesi yaptım. Bir zincir çektim. Bir ve ikinci yarım trabzanın tepesindeki boşluğa buradan itibaren 4 tane yan yana trabzan yapacağım. 1 2 3 ve 4. Sondaki trabzanın tepesine batmadım.
Şimdi ortadaki desen oluşturacağım yere geliyorum. Buraya sağdaki boşluk ve soldaki boşluğa birer tane yarım trabzan yapacağız ve 4'e tamamlamış olacağız. Bir zincir çektim. Hemen sağındaki boşluğa buraya bir tane, yarım trabzanların da tepelerine birer tane, solundaki boşluğa bir tane. Bu şekilde 2 olan yarım trabzanı 4'e çıkarmış olduk. Şimdi soldaki tekrar deseni buradaki gibi 4'e düşüreceğiz. Bir zincir, bir tanesini atladım ve ikinci boşluktan itibaren tekrar 4 tane yarım trabzan. 1 2 3 ve 4. Bakın bu şekilde ilk deseni sırasını yapmış oldum. Hep bundan sonra diğer desenlere de bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi devam ediyorum. Bir zincir çektim. Hemen buradaki ilk kafes boşluğuna bir yarım trabzan, bir zincir. Bakın ikinci desene doğru geliyorum. Buradaki 6 tane yarım trabzanın sağındaki boşluğa ikinci kafesi yaptım. Bir zincir, burada 4'e düşüreceğiz. Bir boşluk atladım ve ikinci boşluktan itibaren tekrar yarım trabzan yapacağım. 2 3 ve 4. Bir zincir çektim ve ortadaki boşluğa bir yarım trabzan, 2 tane trabzan var. Bunların da tepelerine birer tane. Solundaki boşluğa bir tane ve 4 tane olmuş oldu. Şimdi bir tane zincir ve sol taraftaki deseni tekrar burayı azaltacağız. Bir boşluk bıraktım ve ikinci boşluktan itibaren tekrar 4 tane yarım trabzan. Bu şekilde ikinci deseni de tamamladım. Bu şekilde hep bu şekilde ilerleyecek. Desenimizi aynı şekilde devam ettirelim. Kenarda tekrar kafeslerimizi oluşturalım. Diğer tarafta da yine aynı işlemi uygulayalım ve bu sırayı da tamamladıktan sonra ilk desenin olduğu yere kadar gelelim. Sıramın sonuna geldik. Şimdi ilk desene geldik. Burada sıranın biz 2, 4, 6, 8, 10 sıra bitti. Şimdi 11. sıraya geçeceğiz. Tekrar buradaki sağdaki ve soldaki deseni azaltıp ortadaki yeni yapacağımız deseni de arttırmaya devam edeceğim. Şimdi buradaki 4 tane yarım trabzanı bu sırada 2'ye düşüreceğiz. Bir zincir çektim. Bir tane boşluk atladım. İkinci trabzanın tepesine bir yanındaki boşluğa ve 2'ye düşürdük. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi ortadaki deseni arttırmaya devam edeceğiz. 4 taneydi, bu sırada 6'ya çıkacak. Sağdaki boşluğa bir yarım trabzan ve 4 tane trabzanın tepesine de birer tane batacağım. 2 3 4 5 ve soldaki boşluğa ve 6. Şimdi solundaki desenin burayı da 2'ye düşüreceğim. Bir zincir, bir boşluk ve ikinci boşluğa 1 ve 2. Bu şekilde sağdaki ve soldaki deseni yarım trabzanları 2'ye düşürdük ve yeni yaptığımız ortadaki deseni de yarım trabzan sayısını 6'ya çıkardık. Bu şekilde sıramız hep ilerleyecek. Bir zincir çektim. İlk kafes boşluğuna buraya bir yarım trabzan, bir zincir, bir sonraki ara boşluğa ikinci kafes, bir zincir, bir sonraki ara boşluğa
üçüncü kafesi yaptım. Bir zincir ve şimdi diğer desenin sağ taraftaki oluşturacağımız desene geldik. Buraya da 2 tane yarım trabzana düşüreceğiz. Bir tane atladım ve ikinci trabzanın tepesine bir yanındaki boşluğa ve 2. Bu şekilde 2'ye düşürdük. 2 desen arasındaki kafes sayısı da 1 2 3 4 tane kafes var. Bir zincir, ortadaki oluşturduğumuz desenin sağındaki boşluğa buraya bir yarım trabzan. Şimdi burayı 4 olan yarım trabzanı 6'ya çıkaracağız. Şimdi yanından itibaren tekrar trabzanların tepelerine birer tane batacağım. 2 3 4 5 ve sol taraftaki kafesin içine de 6. yarım trabzanı yaptım. Şimdi solundaki deseni 2'ye düşüreceğiz. Bir zincir, bir tane boşluk ve ikinci boşluğa bir yanındaki boşluğa ve 2. Bu şekilde ikinci desenin de sırasını burayı yapmış oldum. Devam edeceğiz. Aynı buradaki yaptığımız aynı işlemi devam ettireceğiz. Üçüncü deseni de oluşturacağız. Yan tarafa geldiğimiz zaman yine kafesin içine tekrar kafes oluşturmaya devam edeceğiz. Diğer tarafta da yine aynı sıranın diğer tarafta yaptığımız aynı şekilde bu sırada devam ettirip tekrar ilk yaptığım baklava desenine kadar gelelim. Sıramı tamamladım. 11. sırayı bitirdik. Şimdi 12. sıraya başlayacağız. İlk desenimize geldik. Buradaki sağdaki ve soldaki deseni tamamladık. Bu sırada sadece ortadaki deseni devam ettireceğiz. 6 tane olan yarım trabzan bu sırada 8'e çıkacak. Ve sağdaki soldaki desenimiz bitmiş oldu. Şimdi çantadan da göstermek istiyorum. Biz bu sırada burayı yapacağız. Sadece şimdi devam edelim. Bir zincir çektim. Şimdi bakın ilk desenin burası bittiği için kafes yapacağım. Sadece üzerine bir zincir, bir yanındaki boşluğa bir kafes. Bu şekilde deseni tamamladığımız için üzerine sadece kafes oluşturuyoruz. Şimdi ortadaki desene geldim. 6 tane yarım trabzan var. Şimdi bunların da tepelerine birer tane batacağım. Sağdaki boşluğa bir yarım trabzan yapmıştık. 2 3 4 5 6 7 ve solundaki boşluğa 8. yarım trabzanı yaptım. Şimdi sol taraftaki deseni de tamamladık. En son 2 tane yarım trabzan kalıncaya kadar burada azalttık yarım trabzanları. Bir zincir, bir sonraki kafes boşluğuna tekrar yarım trabzan, bir zincir, diğer tarafın ortadaki yere kadar kafeslerimi oluşturmaya devam edeceğim. Bir zincir. Bakın diğer desenin sağ taraftaki tamamladığımız desene geldik. Buraya yarım trabzan, bir sonraki kafes boşluğuna tekrar kafesimi yaptım. Bakın ortadaki desen yaptığım yere geldim. Şimdi burayı 8'e çıkartacağım. Bir tane, bir yanındaki ilk trabzanın tepesi, 2 3 4 5 6 7 bir solundaki kafes boşluğuna da ve 8. Bu şekilde 8 tane yarım trabzan oldu. Şimdi solundaki bizim tamamladığımız desenimizde burada bir tane zincir tamamladığımız için üzerine kafes yapıyorum.
Bu şekilde kafes olarak devam edeceğiz. Ta ki diğer üçüncü desenin tam ortadaki yere kadar kafes oluşturacağız. Aynı burada yaptığımızın aynısını devam ettireceğiz. Burada yine ortadaki deseni 8'e çıkartacağız. Yarım trabzanları. Ondan sonra tekrar yarım trabzanları kafeslerimizi oluşturmaya devam edip kenarda aynı burada yaptığımız gibi bu tarafta da hep aynı kafesin üzerine kafes oluşturacağız. Diğer tarafa çevirdiğimiz zaman kafeslerimizi yapmaya devam edip ortadaki desene kadar geleceğiz. Kafes oluşturacağız ve tekrar burayı 8 tane yarım trabzan yapıp bu şekilde devam ettirelim. Sıramızı aynı şekilde ilerleyecek. İlk yaptığımız desene kadar gelelim. 12. sırayı tamamladım. Şimdi ilk yapacağımız desene geldik. 13. sıraya başlangıcını yapacağız. Burada bizim sağdaki ve soldaki desenimizi tamamlamış olduk. Sadece ortadaki deseni devam ettireceğiz. En son burada biz 8 tane yarım trabzan yaptık. Bu sıradan itibaren 6, 4, 2 diye burada azaltmalar yapacağız. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. Buradaki ortadaki desene kadar hep kafeslerimi devam ettirdim. Bir tane zincir çektim. Şimdi burada 8 tane olan yarım trabzanı 6'ya düşürmek için bir tanesini atladım ve ikinci boşluktan itibaren buraya 6 tane yarım trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bir tane zincir hemen önündeki ilk boşluğa ilk kafesimi oluşturdum. Bir zincir bir sonraki kafes boşluğuna. Bu şekilde ikinci desenin bakın tam ortadaki burada bizim 8 tane yarım trabzan var. Buradaki noktaya kadar arada kafes oluşturalım. İkinci desene geldim. Buraya kadar 2, 4, 5 tane arada kafesim var. Şimdi bir tane zincir çekip 6. kafesi oluşturacağım. Aynı zamanda azaltmış olacağız yarım trabzanları. Bir boşluk atladım ve ikinci boşluğa batıp 1 2 3 4 5 ve 6 tane yarım trabzan yaptım. 2 desenin arasında 2 4 5 6 tane arada kafes var. Bu şekilde tekrar 6 tane kafes ve burayı ortadaki deseni 6 tane yarım trabzana düşüreceğiz. 6 tane yarım trabzan, tekrar kafeslerin üzerine tekrar kafes. Diğer tarafı çevirdiğimiz zaman yine aynı diğer tarafta yaptığımızın aynı işlemi uygulayacağız. Buraya kadar kafes. Buradaki 6 tane tekrar yarım trabzan. Tekrar arada 6 tane kafes. Bu şekilde devam edelim. Desenimizi oluşturalım. 6. son deseni yaptıktan sonra tekrar kafeslerin üzerine tekrar kafes oluşturup bu şekilde devam edelim. İlk desene kadar gelelim. Buradan itibaren sizlere göstermek istiyorum. En son biz 13. sıra buradaki yeri yapıyoruz. Şu an 6 tane yarım trabzana düşürdük. Bir sonraki sırada hep aynı mantıkla ilerliyor. Bir sonraki sırada 4'e düşecek yarım trabzanımız. Bir baştaki ve bir sondaki yarım trabzanın tepesine batmayacağız. 4 tane olacak ve aradaki iki desenin arasındaki kafes sayısı da 2, 4, 5, 6, 7 tane kafes olacak. Tekrar 7 tane kafes ve 4 tane yarım trabzan. 14. sırada 4'e düşüreceğiz. Bir sonraki sıra bizim bu sefer 4 tane yarım trabzanı 2'ye düşüreceğiz. Bir başta bir sonda trabzana batmayacağız. 2 tane yarım trabzan yapıp 2 desen arasındaki kafes sayısı da 2, 4, 6, 7, 8 tane arada kafes olacak.
Sadece ortadaki desenin son azaltmasını yapacağız. 2 tane yarım trabzan, 8 tane burada kafes. Bu şekilde diğer kenarda da yine kafeslerin üzerine kafes oluşturmuş olacağız. Bu şekilde son sıramızda tamamlayalım. Sıramı ben tamamladım. En son modeli de bitirmiş olduk. Burada 6 tane trabzan vardı. Sonra bir sonraki sırada 4'e düşürdük. Ve en son 2 tane yarım trabzan kaldı. Bu şekilde modelimi tamamladım. Bizim ilk yaptığımız desenin başlangıç yerine gelmiş olduk. Şimdi bir sırada kafes sırası yapacağız. Modelimizi bitirdiğimiz için bir sıra kafes sırasını uygulayacağım. Şimdi bir sıra kafes yapmak için ilk desen sırasındayım. İlk desenin devam ediyorum burada kafeslerimi yapmaya. Bir zincir, bir yanındaki kafesin içine tekrar yarım trabzan, bir zincir. Bakın en son 2 tane burada trabzan vardı. Modelimizi bitirdiğimiz için bir zincir çektim. Bir yanındaki kafesin içine tekrar yarım trabzan, bir zincir. Bu şekilde bir sıra kafes yapacağız. Bir zincir. Bu şekilde ara boşluklara batalım. Tekrar kafesimizi yapalım. Buradan yarım trabzan yaptıktan sonra tekrar bir zincir çekip bir yanındaki kafesin içine, aynı burada yaptığım gibi devam edelim. Kafeslerimizi yapalım. Diğer tarafta da aynı işlemi uygulayalım. Bir sıra kafesi yapıp yine aynı bizim bu sefer pembe işaretli başlangıç noktasına kadar, yan tarafa kadar kafesimizi yapıp tamamlayalım. Bir sıra sadece kafes yaptım, boşluklara batıp kafesi tamamladım. Bizim başlangıç noktamız pembe işaretleyicinin olduğu nokta. Tam çantanın kenar noktasına kadar kafesimi yaptım. Burada bitirdim. Şimdi çantanın ağız tarafına 4 sıra sık iğne gideceğim. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. Burada sık iğnenin başlangıç yeri belli olmaması için en son kafesimizi çantanın kenar tarafında bitirmiş olduk. Şimdi sık iğne yapmak için bir zincir çektim. Hemen bir yanındaki kafes boşluğuna batıp burada tığın üzerine ipimi almayacağım. Hemen yanındaki kafes boşluğuna battım. İlmek çıkarttım. Tığımda 2 ilmek var, ikisini ördüm. Birinci sık iğnemi yaptım. Tekrar aynı boşluğa bir kere daha battım ve ikinci sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi bir yanındaki kafes boşluğuna geçtim. Buraya 1 ve 2. 2 tane sık iğne, bir yanındaki boşluk, tekrar 1 ve 2. Bu sırada her kafes boşluğuna ikişer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde devam ettirelim. İkişer tane her kafes boşluğuna sık iğnemizi yapalım. Tüm etrafına sık iğneleri yaptıktan sonra başlangıç noktamıza kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bir sıra sık iğneme gittim. Şimdi ilk başladığım noktaya geldim. Biz başlarken bir zincir çekip hemen önündeki ilk kafesin içine sık iğne yapmıştık. Şimdi son boşluğum, bakın burası. Şimdi buraya da 2 tane sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi yeni sıraya geçeceğiz. Burada hiç birleştirme yapmadan döne döne öreceğim. O yüzden ilk yaptığım sık iğne boşluğuna batıp tekrar sık iğne yaptım. Buraya ben işaretleyici takmak istiyorum. Başlangıç noktama. Daha sonra 4 sıra döne döne sık iğne yaptığımız zaman en son başlangıç yerin hizasında bitişi bu noktada yapmış olacağım. Aynı hizada yapacağız. Şimdi bir yanındaki boşluğa battım. Tekrar sık iğne. Bu şekilde her sık iğne boşluğuna birer defa batıp sık iğne yapacağız.
Bu şekilde devam ettirelim sık iğnemizi. Sıra sonuna geldiğimiz zaman 3. sıraya geçeceğiz. Her boşluğa birer tane batacağız. Toplamda 4 sıra olacak şekilde sık iğnemizi tamamlayalım. En son bitirirken başlangıç yerin hizasında tamamlayalım. 4 sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. 4 sıra sık iğne gittik. Şimdi çantanın ağız kısmına da bir sıra ilmek kaydırma yapacağız ve ondan sonra bu kısmı tamamlamış olacağız. Şimdi buradan devam ediyorum. Direkt yanındaki boşluğa geçtim. İlmek çıkartıp tığdaki bekleyen ilmekten tekrar çıkarttım. Bir yanındaki sık iğne boşluğuna battım. İlmek çıkarttım. Tığdaki bekleyen ilmekten tekrar çıkarttım. Bu şekilde bir sıra ilmek kaydırma yapacağız. Bu şekilde devam edelim. Tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. En son ilmek kaydırma yaptım ve burada ben ipimi kopardım. Burada ipimizi çıkartacağız. Şimdi ince bir tığ alıyorum. Şimdi ilk yaptığım ilmek kaydırmayı atlayacağım. Hemen bir yanındaki ilmek kaydırmanın bakın ikisini birlikte alacağım. Bu şekilde ikisini birlikte aldım. Şimdi bu kısa ipi çantanın iç kısmına aldım. Şimdi son yaptığım ilmek kaydırmanın da bakın sadece üstteki duran tek kanadına battım. Tekrar bu kısa ipi çantanın iç kısmına almış oldum. Bu şekilde birleştirmemizi yaptık. Şimdi bu buradaki kısa ipimizi çantanın iç kısmında aralarda yürütüp fazlasını da kopartacağız. Bu şekilde çantanın bu kısmını tamamladık. Şimdi sırada çantanın astar yapımını paylaşacağım. Şimdi sırada çantanın astarını sizlerle paylaşacağım. Ben burada kumaş olarak dak keten kumaş kullanıyorum. Biraz daha kalın, tok bir yapısı var. Pamuklu poplin kumaşlarda tercih edebilirsiniz. Onlar biraz daha ince bir kumaş. Onunla da astar olarak kullanabilirsiniz. Ben burada kumaşımı dikdörtgen olacak şekilde çantamın ölçüsünde kestim. Şimdi bunu nasıl yaptığımı, ölçüsünü aldığımı paylaşacağım. Kumaşı ben ikiye katladım. Burada dikdörtgen bir parça ikiye katladıktan sonra çantamı tam üzerine koyacağım. Tam ölçü alırken taban kısmını tam 0 yapıyorum. Kenarlardan da birer santim ve çantanın ağız kısmında da birer santim olacak şekilde pay bırakıp o şekilde çantamın ölçüsünde kumaşımı kesiyorum. Yanlardan ve ağız kısmından birer santim pay bırakıyoruz. Taban kısmında tam burayı 0 yapıyoruz. Bu şekilde ölçüyü aldım. Şimdi ben burada sizlere fermuarlı bir astar yapacağım. Bunu nasıl yapıldığını paylaşacağım. Fermuarı da kumaşın ölçüsünde bakın bu şekilde koydum. Fermuarımın ölçüsünü de sizlere vermek istiyorum. Şöyle ölçtüğüm zaman 42 santimlik bir fermuar. Tam bu noktaya kadar geldiği zaman da 39 santim oluyor. Şimdi bunu kumaşımıza fermuarı dikilişini paylaşacağım. İlk önce burada benim kumaşım düz bir renk olduğu için, desenli olmadığı için önü ve arkası fark etmiyor, ters düz tarafı. Eğer sizler burada desenli bir kumaş tercih ederseniz ters tarafı ikiye katlarken kumaşınızı düz tarafı içte olacak. Kumaşınızın ters tarafı da dışta size bakacak şekilde ikiye katlamanız gerekiyor. Ters tarafı bize bakacak. Ve ardından burada fermuarımızı da şimdi üzerine aldım. Şimdi bunu fermuarı kumaşımıza burada dikişini paylaşacağım. İlk önce toplu iğnelerle tutturup ardından ben makine dikişi yapacağım. Eğer elinizde makineniz yoksa elde de dikiş yapabilirsiniz. Fermuarı şu şekilde aldım.
fermuarın da ters tarafını bu şekilde koyduktan sonra kumaşın ters tarafı bize baktığı için bakın şu şekilde, bakın üst taraftaki fermuarın tam bu kısmına denk getirip ara ara toplu iğneyle tutturacağım. Bakın şu şekilde olacak. Ters tarafını koydum fermuarın ve kumaşın bakın şu şekilde altına aldım. Bu şekilde altına aldım ve ben burada ara ara toplu iğneyle tutturacağım bu kısmı. Bir tarafı toplu iğneyle tutturduk. Bakın açınca şu şekilde olacak. Şimdi aynı şekilde diğer tarafı da aynısını uygulayacağım. Diğer tarafı çevirdim. Şimdi fermuarı açıyorum burada. Fermuarı açtım. Bakın şu şekilde. Yine ters tarafından fermuarın kumaşın altına koyacağım. Bakın düz tarafı fermuarın dışta kalıyor. Ters tarafı da içte kalmış olacak bu şekilde. Şimdi yine diğer tarafta yaptığım gibi aynı şekilde toplu iğneyle tutturacağız. Bu şekilde diğer tarafı da toplu iğneyle tutturdum. Toplu iğneyle tutturduktan sonra ben ilk önce bu tarafı dikiş makinesiyle dikeceğim. Dediğim gibi elinizde makineniz yoksa şuradan şu kısmından şöyle göstermek istiyorum. Bakın şöyle biraz fermuarın açılacak kadar pay bırakacağız. Buradan düz bir şekilde elimizle dikeceğiz. Ben iki tarafı da makineyle dikip geliyorum. Fermuar ben diktim, iki tarafı da dikişi yaptım. Tam burayı düzgün bir şekilde ortalıyorum. Fermuarın buradaki kenar kısımlarındaki birer santim ayırdığımız paylardan düz bir şekilde aşağıya kadar dikiş yapacağım. Bu kısmın iki tarafı da dikip geliyorum. İki tarafında düz bir şekilde dikişi diktim. Şimdi hazırladığımız astarımızı çantanın içine yerleştirip ağız kısmını dikme işlemini yapacağım. Hazırladığım astarımı şimdi çantanın içine yerleştireceğim. Tam kenar kısımlarından, çantanın kenarından tutturacağım bu noktayı. Aynı şekilde diğer kenarı da yine toplu iğne ile tutturacağız. Daha sonra iki tarafı da şimdi buradan ara ara toplu iğne ile tutturacağım. Daha sonra dikişimiz kolay olması için aynı şekilde bu tarafı da toplu iğne ile tutturalım. Ağız kısmının bu şekilde astarı çantaya toplu iğnelerle tutturdum. Şimdi ben burada fermuarın makinenin girdiği yere kadar buradan dikişimi makine dikişiyle dikeceğim. Dediğim gibi sizin elinizde makineniz yoksa elde de bu şekilde şuradan itibaren alt kısımdan itibaren çantanıza buradaki astarı tutturabilirsiniz. Bu şekilde devam edelim. Ben burada astarımı, fermuarını dikip geliyorum. Çantanın ben astarını çantaya sabitledim. Ağız kısmını diktim. Bakın şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Düzgün bir şekilde diktim. Bakın tam buradan makineyle diktim. İçi de görünüşü bu şekilde. Harika bir çanta oldu. Çantanın son bitmiş halinde ölçülerini paylaşacağım ve ne kadar kağıt kullandığımın bilgisini de vereceğim.
Çantanın eni 36 santim ve yükseklik 22,5-23 santimde yüksekliği var. Diğer çantamın da sizlere ölçüsünü de vermek istiyorum. Burada benim ipim biraz daha inceydi. Bak şöyle sizlere göstermek istiyorum. Eni 33 santim. Bakın 3 santim daha küçük. İpim daha ince olduğu için. Ve yükseklik de 20 santimde yükseklik var. Bu şekilde çantamızı tamamladık. Ben toplamda 150 gram kağıt ip kullandım. Yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.